Sorulu tasarım tanımlamalarını elde etmeyi başarmış. Sonrasında çalışan bir kopyasını yani Nimetrix'i yapabilecek bir koreprokturistikandan yardım istedi. Sadece tek bir önemli element eksikti. Avcı DNA. Onu takan kişiyi farklı yaratıklara dönüştürür ama biyolojik geri bildirim zeki bir zihni mahveder. Evet, basit bir hayvanı kendim için dönüştürmek istiyorum. Şüphesiz Benton evrenindeki en tehlikeli cihazlarından biri kesinlikle Nemetrix'ti. Peki şunu hiç merak ettiniz mi? Nemetrix neden sadece yırtıcı ve akılsız canlılar tarafından kullanılabiliyordu? Akıllı bir varlık Nemetrix'i takarsa neden aklını kaybediyordu? Doktor Psychopos isteseydi bu cihazı daha gelişmiş hale getirebilir miydi? Sizlerle bugün tüm bu konuları konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Sen ahlaksız, sümüksü, aşağılık oyun bozan. Açıkçası Nemetrix ve onun işleyişi Benton Universe serisinde işlenen en ilginç konulardan biriydi. Çünkü bu cihazı sadece Benton Universe serisinde görmüştük ve Nemetrix'in nedenli güçlü olduğunu biliyoruz. Cihazın neden yırtıcı ve akılsız canlılar için tasarlandığı ve akıllı birinin neden bu cihazı kullanamayacağı konusu detaylı ve mantıklı bir şekilde düşünüldüğünde birden fazla sonucu bulabiliriz. İsterseniz öncelikle Nemetrix'in amacı ve tasarım mantığından bahsedelim. Öncelikle Nemetrix dediğimiz bu cihaz Omnitrix'e karşı bir silah olarak yaratılmıştı. Bildiğiniz üzere Universe serisinde Doktor Psychopos bu cihazı yaparken özellikle Omnitrix kullanıcılarına karşı etkili olabilecek bir yöntem geliştirmeye odaklanmıştı. Omnitrix evrendeki farklı yaşam formlarının DNA'sını içeriyordu ve bu sayede kullanıcı birçok farklı türe dönüşebiliyordu. Ancak dikkat ederseniz bu türler genellikle evrimsel olarak gelişmiş ve toplumları olan yani düşünebilen varlıklardı. Öte yandan buna karşılık Nemetrix tamamen farklı bir yaklaşım benimsemişti. Nemetrix dediğimiz cihaz vahşi ve yırtıcı yaratıklara dönüşüm sağlamak için tasarlanmıştı. Çünkü doğal yırtıcılar içgüdüleriyle hareket ederler ve saldırganlıklarıyla düşmanlarını alt edebilirler. Omnitrix kullanıcısı bir form seçip strateji geliştirirken Nemetrix kullanıcısı içgüdüsel olarak saldırır. Elbette bu da savaş alanında büyük bir avantaj sağlar. Merak edilen diğer bir konuysa elbette Nemetrix'in içine neden yırtıcı ve akılsız canlıların DNA örneği tercih edildi. Bundan da bahsedelim. Bunun en büyük nedenlerinden biri Doktor Psychopos ve Kyber'ın ellerinde kontrol edilebilir bir güç olmasını istemesiydi. Hatırlarsanız Nemetrix kullanıcıları genellikle vahşi ve akılsız canlılara dönüştüğünde cihaz onların içgüdülerini ön plana çıkartıyordu. Elbette bu da onların düşünmeden sadece yok etmeye ve saldırmaya odaklanmalarına neden oluyordu. Baktığımız zaman birinin saf içgüdülerle hareket etmesi Doktor Psychopos gibi bir zihin kontrol uzmanı için avantajdır. Diğer bir nedense elbette aşırı güç ve agresyon kullanmak istemeleriydi. Nemetrix yırtıcı canlıların doğuştan sahip olduğu saldırganlığı ve dayanıklılığı öne çıkartıyordu. Bu formdayken kullanıcı çok daha vahşi ve yıkıcı oluyordu. Akıllı bir canlı ise bu tür bir güçle başa çıkmakta zorlanıyordu. Diğer bir nedense elbette zihin yükü ve biyolojik uyumdu. Nemetrix'in teknolojisi kullanıcısının beynine ağır bir yük bindiriyordu. Bu tarz şeyleri ilginiz varsa araştırmışsınızdır ancak yırtıcı hayvanlar basit bir sinir sistemine ve güçlü içgüdülere sahip olduğundan bu dönüşümü kaldırabiliyorlardı. Ancak daha karmaşık bir zihne sahip olan akıllı canlılar bu yükü taşıyamıyordu. Akıllı bir canlının Nemetrix'i kullanamamasının sebeplerine gelecek olursak elbette bunlardan ilki zihinsel çöküştü. Nemetrix bir kullanıcı yırtıcı bir canlıya dönüştürdüğünde zihinsel kapasitesini geçici olarak kapatıyor ve onun içgüdüsel tarafını açığa çıkartıyordu. Ancak akıllı bir canlı bu tür bir değişimi reddediyor ve sonuç olarak zihinsel bir çatışma yaşıyordu. Kendi bilinciyle içgüdüler arasındaki savaş kişinin aklını kaçırmasına yol açıyordu. Hatta hatırlarsanız seri içinde Bill ve Kyber sırf bundan dolayı belli bir süre akıllarını kaçırmışlardı. Diğer bir nedense elbette psikolojik baskıydı. Baktığımızda bir insan ya da diğer akıllı varlıklar yırtıcı formdayken uyguladıkları vahşeti ve kontrolsüzlüğü bilinçli olarak deneyimliyorlardı. Elbette bu da psikolojik bir travmaya ve kalıcı zihinsel hasara neden oluyordu. Diğer bir nedense elbette fiziksel uyum sorunuydu. Nemetrix genellikle
DNA'sı sabit ve içgüdüleri baskın olan canlıları hedefliyordu. Akıllı türlerin karmaşık DNA yapısı cihazın dönüşüm sürecinde sorun yaşamasına sebep olabiliyordu. İnsanların Nemetrix hakkında merak ettiği diğer bir konuysa elbette Doktor Psychopos bu cihazı daha da geliştirebilir miydi? Bu konuydu. Baktığımız zaman evet, teorik olarak Doktor Psychopos daha gelişmiş bir versiyon yapabilirdi, ancak onun amacı Nemetrix'i tam olarak bu yıkıcı ve kontrol edilebilir haliyle kullanmaktı. Çünkü düşündüğümüz zaman daha zeki kullanıcılar için bir cihaz yapmak onun planlarıyla çelişirdi. Ayrıca baktığımız zaman Nemetrix'in yapısal tasarımı temel olarak Omnitrix'in tersi olacak şekilde inşa edilmişti. Omnitrix barış ve keşif amacıyla akıllı türlere dönüşüm sağlarken Nemetrix yalnızca savaş ve yıkım amacıyla yırtıcı türleri kullanıyordu. Dolayısıyla Doktor Psychopos bunu geliştirse bile cihazın doğasını değiştirmesi gerekirdi ki bu da onun planına uygun olmazdı. Nemetrix her zaman yırtıcı ve akılsız canlılar için idealdi, çünkü bu canlılar içgüdüleriyle hareket ediyor ve kontrol edilmeleri daha kolaydı. Akıllı canlılar bu cihazı kullanamazlar, çünkü cihaz onların zihinsel yapılarıyla uyum sağlayamazdı ve akıl sağlığını tehdit ediyordu. Öte yandan Doktor Psychopos teoride bu cihazı daha gelişmiş hale getirebilirdi, ancak onun amacı sadece saldırgan ve yıkıcı bir silah yaratmaktı. En nihayetinde bu yüzden Nemetrix kasıtlı olarak sadece yırtıcıların kullanabileceği bir araç olarak kalmıştı. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Benten Universe serisini izlemiş olan birçok izleyicinin Nemetrix hakkında en çok merak ettiği konular hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Phil?